Avrupa dillerinde İtalyanca orijinli bir deyiş var. Fumare come un turco, yani Türk gibi tüttürmek. Deyişin kökeninin 17. yüzyıl olduğu düşünülüyor. Bu söz bana hep acayip gelmiştir. Tamam, kahveyi anladık. Bir şekilde Osmanlı topraklarından çıktı ve yayıldı. Bu insanların kahve tiryakiliği ile bilinmesi normal. Ama Amerika'dan gelen bir maddeyi bu kadar çok mu kullanıyorlardı gerçekten? Bugünkü evrak tütünle ilgili. Tütün Amerika menşeli bir bitki. Amerikan yerlileri tarafından yaratıcının bir hediyesi olarak görülüyordu. Avrasya'ya Avrupalılar tarafından getirildi. İlk başlarda yararlı olduğu düşünülüyordu hatta. Thomas Harriot, 1580'lerde tütünün vücuttaki bütün gözenekleri ve geçişleri açtığını iddia etti ve yerlilerin bu sayede sağlıklarını koruduklarını ve İngiltere'dekilerin aksine büyük hastalıkları bilmediklerini söyledi. Bu pozitif yaklaşımın aksine tütün Avrupa'ya ve Asya'ya geçtiğinde bir yasaklamalar silsilesiyle karşılandı. Çünkü kahvenin açtığı bir tartışmanın ortasına düşmüştü ve bütün politik yapılanmalar yeni bir sosyalleşme alanı ile cedelleşiyordu. Kahvehane. Tütün kahve ile eşleşti ve yeni tip bir sosyalleşmenin merkezine oturdu. İnsanların dini yapılar dışarısında bir araya gelmeleri, devlet meseleleri konuşmaları ve hatta sınıfsal ayrımların ötesinde sosyallikler oluşturmaları güç sahiplerini dünyanın her yerinde korkutmuştu. Osmanlı Devleti'nde bu dönemi 4. Murat ile biliyoruz. Çoğu zaman fark etmediğimiz şey ise Sultan Murat'ın yepyeni bir sosyal olguya korkuyla yaklaştığı. Yoksa adam yüzyıllardır yapılan bir şeyi birdenbire yasaklamıyordu. Tütüne geri dönelim. Tütün Osmanlı topraklarına girdiğinde kahveden daha fazla direnişle karşılaştı. Aleyhine fetvalar verildi. Bu fetvalardan bazıları tütün kullanan insanların şeytanlar gibi dumanlar çıkardığından dem vurdular. Başka fetvalar işe bilimsel yaklaştı ve ateşle yakılan kuru bir şeyin insan vücudunun sıvı dengesini bozacağını iddia etti. Daha başkaları ise Avrupa'dan satın alınan bu nesneye şüpheyle yaklaştılar. Avrupalılar tütünü Müslümanlara satmadan önce kesin şaraba, hatta domuz yağına batırıyorlardı. Günümüzden 15 sene önce ben lisedeyken Marlboro sigaralarında kullanılan tütün için bu söylenirdi. Bugün de Parlament markası için ve hatta ayrı satılan bazı tütünler için bunun söylendiğini de öğrendim. Başka örnekler biliyorsanız yazın, biz de bilelim. Daha önce tarihsel devamlılık demiş miydim? Her şeye rağmen tütün normalleştikten sonra bile kahveye gösterilen müsamaha tütüne gösterilmedi. Mesela Bosnalı şair Hasan Kaimi 1600'lerin sonunda "Tütünden uzak durun" nakaratlı Boşnakça bir şiir yazdı. Biz de içtik zamanında, kaldık kötü kokusunda, öyleyse Allah aşkına tütünden uzak durun. Dahası dilimizde sigara ve nargile içilir. İngilizce'deki smoking, Fransızca'daki füme gibi Avrupa dillerinde tütüne özel kullanılan fiillerin benzeri dilimizde yok. Bunun sebebinin kalem ehlinin sigarayı alkole eşitleme çabası olduğu söylenebilir. Yine de kahve de içilir ve belki de dilimizdeki fiil tercihinin arkasında kahve ve sigaranın tarihsel kardeşliği vardır. İşin sonunda fetvalar ve idari yasaklar işlemedi. Kahvehane, kahve ve tütün yayılmak ile kalmadı, neredeyse Osmanlı şehir kültürünü tanımlar hale geldi. Tütün o kadar yaygın kullanılıyordu ki Osmanlı askerleri savaşta bile tütün arası veriyorlardı. Şemdanizade'nin yalancısıyım. 1736-1739 Osmanlı-Avusturya Savaşı'ndan bir kesit anlatıyor. Temmuz'un ortası ve havalar sıcak. Savaşın da ortası ve insanların susuzluktan kırılması lazım artık. Ama tütün tiryakiliği insanı bırakmıyor. Halbuki Mah-ı Temmuz'un evsatı olmağla gayet hararetten atşan olduklarına dahi bakmayıp, bazı gaziler 1-2 saat cenk edip bitap olmağla gelip 1-2 lüle duhan içip yine varıp cenge meşgul olur idi. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama tütün ve tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Hasan Kaimi'ye katılıyorum. Tütünden uzak durun. Bir sonraki Latif Evrak'ta görüşmek üzere.